Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Sizleri çok sevdiğimizi unutmamanızı istiyoruz. Sizlerin de bizleri sevdiğini düşünüyoruz, göstermiş olduğunuz destek, ilgi ve alakadan dolayı. Koronavirüsü daha öncesinden dünya liderleri biliyor muydu tartışması dünya kamuoyunda ön plana çıktı. Şu anda bu tartışılıyor mesela. Böyle bir kamuoyu var dünyada. Acaba biliyorlar mıydı? Biz de bu konuyu irdeleyelim dedik. Gerçekten dünya liderlerinin daha öncesinden koronavirüs gibi bir büyük vakayla karşılaşacağından dünyanın haberleri var mıydı, haberdar mıydılar? Bugün bundan bahsedeceğiz efendim. Yani koronavirüs salgını başladığı tarihe gidelim. 1 Aralık 2019 tarihinde yaklaşık o tarihten bu yana 1,5 yıl gibi bir süre geçti. 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesindeki Wuhan eyaletinde bir virüsün yayıldığını, böyle bir virüsün ortaya çıktığını ve hızla yayıldığını haber aldık. Dünya gündemine düştü. Şimdi dünya çapında konuşulan iddia şu. Dünya liderleri 1 Aralık tarihinden önce böyle bir virüsün dünyaya yayılacağını, böyle bir salgının baş göstereceğine dair bilgi aldıklarına dair dünya kamuoyunda bir tartışma var aslında. Mümkün müdür kısmını irdeleyeceğiz. Tabii ki mümkündür. Yani boşuna hiçbir şey dünya kamuoyunda tartışılmaz. Yani özellikle de dünya kamuoyunda tartışılmaz. Olmayan bir şey de konuşulmaz. Yani öyle de bir durum var. Peki olabilir mi? İhtimallerini güçlendiren deliller daha fazla. Ben size bugün biraz da bunlardan bahsedeceğim. Bunu da anlayabilmemiz için sizi epey bir geri götüreceğim. Yani 2002-2003 tarihlerine kadar götüreceğim. Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında insanları etkileyen şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu, kısaca SARS denilen bir hastalığın yayıldığını, bu hastalık da nereden yayılmış? Hemen bakalım, yine Çin'den yayılan bir hastalık. Çin'in Hong Kong bölgesinde görüldüğü Dünya Sağlık Örgütü tarafından kayıt altına alındı, kayıtlara geçti. Dünya çapında 8.422 vaka ve 916 ölüm görüldüğü Dünya Sağlık Örgütü'nün ölüm oranını %10.9-11 civarında neredeyse olarak açıkladığı bir süreçti 2002-2003 süreci. Haftalar içinde 2003 yılının başlarında Hong Kong'dan 37 ülkeye daha SARS virüsünün yayıldığını Dünya Sağlık Örgütü kamuoyuna duyurmuştu. 2016 yılında SARS virüsünün sadece Ukrayna bölgesinde görüldüğünü ve tamamen kontrol altına alındığını açıklamıştı Dünya Sağlık Örgütü. Ardından SARS'ı aynı RNA yapısına sahip olduğu açıklanan Orta Doğu solunum sendromu, kısaca MERS adında bir virüsün yayıldığını, böyle bir virüste dünyanın karşı karşıya olduğunu açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Bu hastalığa sebep olan virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastaların özellikle üst solunum yollarını etkilediği ve hava yoluyla ve solunum yoluyla bulaştığını açıklamıştı MERS hastalığının. 2012 yılında Suudi Arabistan'da tespit edilmişti. İlk olarak bu virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık %35 ile 40'ının hayatını kaybettiğini açıklamıştı Dünya Sağlık Örgütü. Türkiye'de ise MERS sebebiyle ilk ölüm vakası 2014 yılının Ekim ayı içerisinde Suudi Arabistan'da çalışan Türk asıllı Hatay nüfusuna kayıtlı bir vatandaş olduğu belirtilmişti ve ölüm sebebinin MERS virüsü olduğu açıklanmıştı. Türkiye'de dönüşünde hayatını kaybetmişti ve bu virüsün Arabistan merkezli olduğu açıklanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü 2016-2017 tarihleri arasında MERS hastalığının da kontrol altına alındığını açıklamıştı. Ardından dünyanın karşı karşıya kaldığı koronavirüs COVID-19 vakası 2019 yılının Aralık ayında görüldü. İlk vaka Çin'in Wuhan kentinde. 2016-2017 tarihleri arasında kontrol altına alınmıştı SARS ve MERS hastalığı. 2016'yı baz alırsak arada 3 yıllık bir zaman zarfı var ki keza SARS ve MERS arasında da bayağı uzun bir süre var bahsettiğim gibi. Koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya başladıktan ve dünya kamuoyunda tartışılmaya başlandıktan sonra ileri gelen bilim insanları SARS ve MERS'in RNA yapısına sahip olduğunu söylemişlerdi koronavirüsün COVID-19'un. Yani o familyadan geliyor demişlerdi. Türkiye'deki profesörler de aynı şeyi söylemiştir. Bu minvalde açıklamalar yapılmıştı. O familyadan geliyor denilmişti, SARS ve MERS familyasından ve onun RNA yapısına sahip olduğu açıklanmıştı. Zaten hani SARS ve MERS'in belirtilerine baktığımızda COVID-19'la aynı hemen hemen alınan tedbirlerde, özellikle MERS'te kayıtları inceleyebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde de var, oradan da bakabilirsiniz. Alınan tedbirler de aşağı yukarı aynı. Hijyen, el yıkama, maske, mesafe gibi tedbirler MERS'te de alınmıştı. Şimdi bu işin bundan sonraki kısmı bilim insanlarına ait. Yani biz hani sağlıkçı değiliz, biz tıpçı değiliz, bunu her zaman söylüyorum. Bundan sonra yani o kısmı bu kenara koyduktan sonra bizi sosyal ve ekonomik kısmı ilgilendiriyor. Yani o sosyolojik yapısı ilgilendiriyor aslında COVID-19 salgını her geçen gün ekonomileri mahvetmeye devam ediyor. Şimdi böyle bir görüntü var. Ekonomiler mahvoluyor gibi bir görüntü de var. Dünyada da, Türkiye'de zaten açık ve aleni bir şekilde görülüyor. Yalnız size söylenenlere çok inanmayın. Dünya, özellikle Avrupa bu ekonomik krizi atlattı. Başarılı bir şekilde atlattı. Vatandaşına sosyal yardım sağladı, sosyal destekler açıklandı, vergiler affedildi, vergilerde düşüşler uygulandı ve bu ekonomik krizi aslında toparlamaya çevirdi de denilebilir. Şimdi burada özellikle o süreçte yani biliyorlar mıydı kısmını destekler nitelikte Avrupa kamuoyunda da açıklamalar yapılmıştı o süreç içerisinde. Hatta 2018 tarihleriydi dünyanın en ünlü alışveriş sitesi Alibaba'nın bu süreçte batmak üzere olduğuna dair işte kamuoyunda bir söylenti de vardı. Batmak üzere olan Alibaba 2018 tarihinde Türkiye'deki Trendyol'u satın almıştı. 1 milyon dolar değerindeki alışveriş sitesini satın almıştı. Bu aslında bir şeylere ön hazırlıktı da denilebilir. Yani bugün herkes ama herkes internet üzerinden alışveriş yapma noktasına gelmiş durumda. O süreçte hiç kimse neden Trendyol'un satıldığına dair, kamuoyunda böyle bir alışverişin olduğuna dair bir söylem de ben çok duymadım. İşte sadece satışına dair beyanat vardı. Satılmıştır şeklinde. Ve bu süreçte yani 2019 tarihlerinde, 2019 öncesinde, 2018-2019 tarihleri arasında Avrupalı birçok ülke, Almanya başta olmak üzere birçok gıda ticaret anlaşmaları yaptı. Gıda tedarik anlaşmaları yapmaya başladı. Stoklama yaptığı biliniyor daha öncesinde bu tarihlerde. Neden bir ülke stoklama yapar? Neden normal gidişatın dışında, normal stoklamanın dışında bir stoklamayı neden yapar?
Birincisi, ya bir savaş duyumu alır, ya bir ekonomik kriz duyumu alır ya da büyük bir hastalık veya salgın e, duyumu alır. Ki ben işte gördüğünüz gibi salgın ortaya çıktı hemen ardından ve çok da Avrupa ülkelerinin tedarik zinciri bozulmadı. Türkiye'nin de bozulmadı. Yani Türkiye'nin de çok hani gıda noktasında yeterli stoğunun olduğunu her fırsatta Tarım Bakanlığı açıkladı. Yalnız tedbir alınmazsa, şayet şu süreçten sonra tedbir alınmazsa böyle bir gıda tedariği aksamasıyla da karşı karşıya kalınabilir. Bunu da belirtelim. Bununla ilgili de bir çalışma olmadı. Kamuoyunda çok yer bulmadı. Yine Almanya başta olmak üzere Avrupa topluluğu o süreçte çok fazla para bastığına dair işte kamuoyunda oranın basınında yer almıştı. Avrupa o süreçte 500 milyar euro bastığını açıklamıştı. Öncesinde de bir bastım olduğunu söylüyor Avrupa basını. Yani koronavirüs ortaya çıkmadan önce de para basmaya başladıklarına dair kamuoyunda orada veriliyor. Şimdi Avrupa ekonomisini bilen bilir. Avrupa ekonomisinde öyle ön bir hazırlık olmadan para basmak çok kolay değil. Çünkü euro bazlı bir para basılıyor. Para birimi olarak belirlenmiş Avrupa topluluğunun. Dolayısıyla da hani hem bir ön hazırlığın yapılması gerekiyor. Çünkü sistem bizimki gibi değil aslında. Orada bir disiplin ve düzen var. Bu disiplin sistematiği izlenmek zorunda para basılması için. Bunun olabilmesi için, bir ön hazırlığın olabilmesi için de bir ön bilgi gerekiyor. Bu ön bilginin ben Avrupa tarafından bilindiğini düşünüyorum. Hemen ardından koronavirüs salgını piyasaya çıkar çıkmaz tüm ülkeler, tüm dünya liderleri Dünya Sağlık Örgütü ile ağız birliği yapmışçasına reklamlar, kampanyalar, hemen böyle bir evde kal gibi sloganlar. Şimdi sloganlardan da bahsetmiştim size. Böyle bir anda oluşan şeyler değil bunlar. Bir altyapısı olması gerekiyor, bir ön hazırlığının olması gerekiyor. Hemen böyle pat diye yani salgın ortaya çıkar çıkmaz bu sloganların ortaya çıkmasının da tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben dünyada hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Tevafuk vardır, tesadüf yoktur bana göre. Bilinen vardır, bilinmeyen vardır. Yani bilim ve akıl çerçevesinden ayrılmamamız lazım. Bu virüsün ortaya çıkışı, öncesi, sonrası şayet bilime inanır, şayet bilim üzeri ve akıl üzeri hareket ederseniz bazı şeyleri görmek kolaylaşıyor, bilmek kolaylaşıyor. İşte o yüzden tesadüf yoktur diyorum. Tevafuk vardır. O yüzden bilinen var, bilinmeyen vardır diyorum. Bahsettiğimiz bütün bu noktaları alt alta yan yana koyduğumuzda evet dünya liderleri acaba gerçekten biliyorlar mıydı böyle bir salgının olacağını noktasına geliyoruz yine. Tüm bu değerlendirmeleri yaptığımızda ben hani aldığımız duyumlar ışığında da ben en az 3 yıl gibi bir çünkü 2016'da aslında böyle bir SARS ardından Mersin gelmesi böyle bir salgın hastalığın ortaya çıkmasından dolayı dünya liderlerinin bunu öngördüğünü veya böyle bir Dünya Sağlık Örgütü tarafından uyarıldıklarını düşünüyorum. Alınan tedbirler de bunu gösteriyor zaten hani görünen köy kılavuz istemez derler ya. Dünya çapında alınan önlemler, dünya çapında yapılanları gördüğünüzde de evet yani insanın aklına böyle bir şey geliyor, biliyorlardı. Bilim çerçevesinde biliyorlardı ama öngörüde bulunarak bunu görüyorlardı. Yani öyle biliyorlardı, öyle gökten vahiy inmiyor kimseye. Öngörüde bulunacaksın, vizyon sahibi olacaksın ki bazı şeyleri
görebilesin, bilebilesin. İlim ve akıl üzeri ilerlendiğinde gördüğünüz üzere bazı şeyler öngörülebiliyor. Evet, dediğim gibi ben hani yani 1 yıl 6 ay böyle iddialar var dünya kamuoyunda. Ben çok hani o formatta olduğunu düşünmüyorum ama daha evveliyatından böyle bir salgın hastalığın dünyanın karşı karşıya kalacağına dair ön bilgileri olduğunu düşünüyorum ben de liderlerin. Şimdi çok kısa hani yeri gelmişken koronavirüsten bahsettiğimiz için aşı karşıtlığından da bahsetmek istiyorum. Şimdi aşılarla ilgili özellikle Sinovac ve diğer aşılarla ilgili bir video çekmiştim. Onların hani işleyiş mekanizması, tabii ki sağlık boyutu sağlıkçıların işleyiş mekanizması ile ilgili daha önce bir video paylaşmıştım. Kızlarım yukarıya bırakır onu. Dünyada evet bir aşı karşıtlığı var, orada da bahsettiğim gibi. Yalnız Türkiye'deki aşı karşıtlığı karşıtlıktan ziyade bir tedirginlik, aşı tedirginliği aslında. Bunu da Sağlık Bakanı'na özellikle buradan söylemek istiyorum. Tedirginliği de anlamamız lazım. Çünkü bir bilinmezle karşı karşıya vatandaş. Kamuoyu bir bilinmezle karşı karşıya. Aşılar, neden Sinovac aşısı, sonra neden gelmedi, sonra geldi, birinci doz geldi, bir kısım vatandaşlarımız oldu, sonra bir ara verildi, tekrar geldi. İşte BioNTech aşısı getirildi. Bu arada son bilgiler ışığında da 10 milyon dozun Türkiye'ye geleceği, Sinovac aşısının geleceğine dair haber kamuoyunda yer aldı. Bir müjde olarak verildi. Şimdi böyle bir gelgitlerin olması toplumda kafa karışıklığına sebebiyet verdi ister istemez. Dolayısıyla şeffaf da davranılmadığı için kamuoyu bir bilinmezle karşı karşıya. Vatandaş bilmiyor. Yani ben hangi aşıyı olacağım, niye olacağım, sonucunda ne olacak, yani etkileri neler? Bunlar kamuoyuyla paylaşılmalı, açık bir şekilde paylaşılmalı, şeffaf bir şekilde paylaşılmalı ki vatandaşın kafasındaki soru işareti gitsin. Ben daha ağır bir aşı karşıtlığıyla karşılaşacağımızı düşünüyordum ki gördüğüm kadarıyla öyle olmadı. Dediğim gibi Türkiye'de aşı karşıtlığından ziyade bir aşı tedirginliği var. Bunu da anlıyor olmamız lazım şayet kamuoyuna önderlik yapmak istiyorsak ve o minvaldeysek. Dolayısıyla da bunu bizim anlıyor olmamız lazım ve bu noktada şeffaf, anlaşılır ve açık bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bilgilerin ışığında da bazı şeyleri kamuoyuna paylaşmamız gerekiyor ki efendim. İnsanların kafasındaki soru işaretleri giderilsin. Onlar da devletine karşı güven mekanizmasını daha sağlam bir şekilde oturtabilsin efendim. Bunun da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Aşılarla ilgili daha önceki video çektiğim için çok detaylı bahsetmeyeceğim ama kısmi olarak değindim. Bu hastalığı özellikle İsrail, İngiltere maskeleri çıkarttığından bahsediyor. Yunanistan maskeleri çıkarttığından bahsediyor. Orada da şöyle bir durum söz konusu var. Evet, tüm yurttaşlar aşılandığı için maskeler yavaş yavaş çıkartıldı. Şimdi bu şeffaf olamama hali bize çok şey kaybettiriyor, onu da söyleyeyim. Özellikle turizmde çok şey kaybettiriyor. Onunla da ilgili bir iki cümleden bahsetmek istiyorum. Turizmde biz o treni kaçırdık. Bakın, biz o treni kaçırdık. Turist şu anda Yunanistan'ı tercih ediyor. İsrail'i çok tercih etmiyordu Gazze'de yaşananlardan dolayı. Şimdi orada da bir ateşkes deniyor yalnız. Yani o da ayrı bir enteresan. Hani hem İsrail tek taraflı vuruyor hem tek taraflı ateşkes. Yani bu da saçma bir sistem. Yani saçma bir düşünce tarzı. İşte bütün bunları bizim İslam dünyasının güçlü birlik içerisinde olamayışından bağlıyorum ben. Orada Gazze'de yaşananlardan dolayı turist çok tercih etmiyordu o bölgeye gitmeyi. Şimdi İsrail ben artık vurmayacağım dedi. Tövbeler
tövbesi diyorum bunları anlatırken. Ee, bu da turist çekmesinde etkili olabilecek. İşte yani zamanında yapılan hataların sonucu bizi buraya getiriyor. Akıl, bilim ve ilim üzere hareket etmememiz bizi bu noktalara getiriyor. Dolayısıyla da hani bazı şeyleri artık e, çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Daha şeffaf, daha açık, toplumla, kamuoyuyla bazı şeyleri paylaşarak ilerlenmesi gerekiyor efendim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu benim için. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.